Herkese merhaba. 3 ayrı dönüşüm yaptığım bu videoda annem için yaptıklarımı sizlere de fikir olması için paylaştım. Umarım beğenir ve keyifle izlersiniz. Mobilyayı yine 4 aydır kullandığım kendi karışım mobilya boyam yani duvar boyası ile boyadım. Karışımı nasıl yaptığıma dair detaylı bilgiyi kanalımdaki 20 yıllık zigon sehpa dönüşümü videomdan öğrenebilirsiniz. Kullandığım renge gelecek olursak bu yeşilin tonu annemin en sevdiği yeşilin tonlarından birisi oluyor. Bunun için yeşil, beyaz, mavi ve gri renklerini karışım yaparak elde ettim. Onunla bir gün bekleyerek 2 kat boyadım ve sonrasında 2 kat kalın sır vernik yaparak boyama işlemini bitirdim. Ne yaptın onları gibi? Lazım. Lazım. Öyle mi? Evet. Tamam. Bir, iki, Şurada da yolları yaparlarken böyle dünyanın kumları da görüyor. Geçen gün bu mu dedik oldu? Ondan lazım. bitti. Ayakkabıları da mı attın? Ayakkabıları da mı attın? Gördüğünüz MDF'den çantayı ilk olarak yine kendi karışımım olan beyaz renk duvar boyasıyla bir kat boyadım. Çantanın kenarları için kendi antik eskitme boyamı yaptım. Bu boya normalde piyasada Vintage Legend antik eskitme boyası adı altında satılan bir boya oluyor. Ben şu an onun size evde yapılabilir şeklini bu videoda göstereceğim. Annemin bahçesinden aldığım bu taşlı çakıllı kumu beyaz renk duvar boyasının içerisine bir damla kırmızı damlattım. Karıştırdım. Elde ettiğim açık pembe renginin içerisine bu kumu döktüm. Karıştırdım. Daha sonra da gördüğünüz üzere bir kat boyadım. Kuruduktan sonra beyaz boyayla hafiften kuru eskitme yaptım. Çantanın ön ve arka yüzlerine tela transfer yaptım. Pembe ile transferin kesiştiği yerlere ise ince tül şerit yapıştırdım.
çantaların birisine fotoğraf albümlerini, diğerine de seccadesini, tesbihini ve yemenlerini koymayı düşünüyor annem. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet, dağın tepesinde göletimiz de var. Ne var? Ne var? Göletimiz var dağın tepesinde. Dağın tepesinde. Evet, Dikili'nin güzellikleri. Kurularını alıyoruz. Kopardım canım. İşte böyle kurularını. Zaten kuru olduğu için çat diye gidiyor. Şimdiki projemiz ise eski danışanlarımdan sevgili Ebru Hanım, Pinterest'te gördüğü bodur ve kıvrımlı ağaç dallarından yapılmış güzel bir proje örneği paylaşmıştı benimle. Çok beğendim ve yapıp sizlerle paylaşmak istediğim için de dün dağ bayır gezdik eşimle. Ama öyle güzel ve kuru ağaç bulamadık maalesef. Hep yaş vardı. Ama çok beğendiğim için aklımda o tarz bir ağaç bulunca muhakkak ondan da deneyip yine sizlerle paylaşacağım. Neyse, dediğim gibi o şekilde kuru ve bodur ağaç bulamayınca bizim evin arka taraflarında bolca bulunan bu çiriş otu çiçeklerinin kurularından toplayıp onunla denedim. İlk olarak kuru dalları altın renk sprey boya ile boyadım. Yoğurt kovasına yarıyı biraz geçecek şekilde çimento ile harç yapıp koydum. Boyadığım dalları da gördüğünüz şekilde koyup üzerini çakıl taşları ile doldurup komple boyadım. Son olarak da altın renk parlak fon kartonu kesip kovanın ağız kısmına yapıştırdım. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu hafta evde yaptıklarımı bu şekilde videolaştırıp sizlerle paylaşmış oldum. Umarım bu projelerim sizlere de fikir olur ve yine umarım beğenmişsinizdir. En kısa sürede yeni videoda görüşmek dileğiyle. Mucize dolu günler dilerim. Aşk ile kalın.